Herkese merhaba, dikiş sınıfından bu gördüğümüz kot ceketi şimdi sizinle hep beraber dikeceğiz. 34-36 bedenden yaptık ama 44-42 bedene kadar var ve kalıp bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Bizim Esra Hanım'ımız bunu kızı için dikti. Çok da güzel oldu. Hadi bakalım şimdi ceket dikmeye. Selamlar. Daha önce denediğimiz bir kalıptan kız çocuk ceketi dikeceğiz. Şimdi aslında kız çocuk da değil, genç kız ceketi dikeceğiz. 34 beden miydi? Pardon. Bugün hiç video çekemiyorum. Kapkaranlık bir hava var. Sınıfımın ışığı müsait değil. Kumaşımız enine ve boyuna esneyen kanvas kot karışımı bir kumaş. Bu kumaşlarda Instagram'da da daha önce anlattım. Enine ve boyuna esneyen kumaşlarda bazen kumaş sadece boyuna esneyebilir. Onda şimdi soruyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam bu benim kumaşım boyuna esniyordu, enine esnemiyordu. Enine kesebilir miyiz? Hayır, kesemezsiniz. Çünkü enine dokunan ve boyuna dokunan kumaşlarda kullanılan iplik yapıları farklı olduğu için ceketi de bir yandan göstereyim. Her ne kadar boyuna da esnese siz bunu boyuna kesmek zorundasınız. Kalıbımız bu. Şu ve şu. 3 boyu verilmiş. İsteyen bu boy, isteyen şu, isteyen de bu boy dikebilir diye. Dikilmiş ve denenmiş bir kalıptır. Çok seviyoruz biz bu kalıbı. Pratik Dikiş dergisinden 2021'e 2 olarak anlatacağız. Şimdi kalıplarımızı Esra Hanım çıkarmış ve şu kalıp çıkarmanın güzelliğinden de biraz size bahsetmek istiyorum. Her seferinde Esra Hanım'ın kalıplarını çok beğendiğimi üstüne vura vura söylüyorum. Bakın ölçüleri, işaretleri, notları, mektupları, her şey kalıp üzerinde ve dikiş payları da kalıp üzerinde. Şimdi kenarına, masanın kenarına olacak şekilde kumaşımızı yerleştiriyor Esra Hanım. Kumaşımız 2 parça kumaş. Silivri pazarından alınmış. Bazı yerlerinde minik hataları ve lekeleri var. Yıkandığı halde çıkmayan yerler var. O yüzden bu kumaşı biz biraz hoyrat yerleştirebiliriz. Sebebi ise kumaşımızdaki lekeler. Hoyrat yerleştirmek ne demek? Hani şu ama nasıl olsa kumaşım var, hiç önemli değil, yerleştiririm gider, keserim gider mantığı çok yanlış bir mantık olmakla birlikte böyle ekonomik bulduğumuz ve değerlendirmeyi düşündüğümüz parça kumaşlarda bu tip işlemler yapabiliriz. Masanın kenarına kumaşın kenarını paralel getirerek koyduk. Şimdi kumaşımızı, çok önemlidir bakın, düz boy ipliği kumaş yerleştirme çok önemlidir. Her seferinde söylüyorum. Bazen ben yanındayken bile kursiyerim bunu karıştırabiliyor dalgınlıkla. 40 kere ölç, bir kere biç. 40 kere ölç, bir kere biç yapıyoruz. Boyunu ayarladı. İğneliyor şimdi. Her zaman gene söylediğimiz ve hatırlattığımız gibi ilk önce kalıp yerleştirirken mutlaka en büyük parçalardan başlarız yerleştirmeye. En büyük parçadan küçüğe doğru gideriz. Çünkü kumaşımız daha bütünken büyük parçaları yerleştirmemiz gerekiyor. Farklı kalıplarda, farklı kumaşlarda tabii ki farklı davranabiliriz ama bu biraz tecrübe işidir aynı zamanda hanımlar. Kestiğimiz kalıbın bütün işaretlerini karbon kağıdı kullanarak geçiriyoruz şu an. Bu sarı karbon kağıtları yıkandığı zaman veya ütülendiği zaman rahatlıkla çıkıyor. Biz bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Tabii ki çok böyle ipekli, kaygan, biriman, fantazi elbiselerdeki kullandığımız kumaşlarda falan karbon kağıdı kullanmıyoruz. Onda farklı işaret geçirme teknikleri kullanıyoruz veya voltaire yapıyoruz. Arka bedenimizi de kesiyoruz. Dikiş paylarımızı kalıp üzerine verdiğimiz için kalıbın hemen kenarından kesebiliyoruz. Evet, şimdi sıra kolda. Parçalı ve lekeli bir kumaş olduğu için çıkacak mı bilmiyorum. Şuralarda bakın lekeleri var. Biz bu lekeleri en az evet, kumaşımız çıkacak. Fazla almış ama bunları başka şeylerde kullanırız. Elbette de onlara da bir şey olmaz. Şimdi tek kat kesmek zorunda kalıyor burayı. Gördüğünüz gibi. Bir kolu da başka bir yerinden alacağız. Bu da böyle bir kumaş kesimi videomuz olsun bakalım bizim. Kumaşı döndüre döndüre, evire çevire, kontrol ede bir hal oldu ama gene de sineğin yağını çıkara kesiyoruz. Şimdi sıra küçük parçalara geldi. Yani ön beden kesildi, arka beden ve kol kesildi.
En son küçük parçalar. Çünkü küçük parçaları her türlü yerden çıkarabiliriz. Çok mecbur kalırsak belki bir cep kapağını veya bir cebi enine belki kesebiliriz. Ona müsaade ediyorum. Onun haricinde çok etmiyorum. Şimdi küçük parçaları yerleştiriyoruz ve yavaş yavaş gene bakın, veriyorsa eğer düz boy ipliğine göre, mutlaka düz boy ipliğine göre yerleştiriyoruz. Vermiyorsa, mecbur kalırsak, orada bir kumaş katı var mı? Evet, bir bakalım. Kumaş katı pervazdır. Evet, orası katlayarak yapalım kumaş katını. Tamam. Ya da şöyle evet. Aynen öyle. Kesim işimiz bitti. Pervazlar, cep kapakları, yaka 2 tane mi? 2 tane, tamam. Kol, beden, kollar. Her şeyimiz hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi overlock'unu çekeceğiz. Overlock'unu çekeceğiz. İngiliz dikişi tekniğiyle de yapabiliriz. Öbür teknikle de yapabiliriz. Spor dikiş tekniğiyle de yapabiliriz. Ona bir karar verelim. Kararımızı size bildirelim. Şimdi overlock'la da yapabiliriz. Dediğimiz gibi İngiliz, Fransız dikişi denilen dikişle de yapabiliriz. Bu kumaş bize İngiliz, Fransız dikişine nasıl bir sonuç verecek bizim makinalarımızda? Onu görmek için bir küçük deneme yapacağız şimdi. Kumaşımızı yüzünden yerleştirdik. Tersinden değil. Yüzünden yerleştirip bir deneme yapacağız şimdi. 1 santimden sağlamlaştırma şu an yapma, onunla uğraşma. 1 santimden dikiyorsun. Esra Hanım da ilk kez deneyecek bu tekniği. İnşallah usta öğretici olduğu zaman da öğrencilerine öğretecek Allah'ın izniyle. Diktik, ütülür tek katını. Evet, doğru yapıyormuş, ben yanlış görmüşüm. Tek katını 4-5 milimden inceltiyor. Bir makasını çekebilir misin? Şu şekilde olacak görüntümüz. Yani bir katında bu kadar pay olacak, bir katını daha ince kesiyor. Bu bir deneme. Bundan vazgeçebiliriz tabii ki. Tabii overlock çekip hani dikmek her zaman daha kolay ve zaman kazandırıcı oluyor ama bu teknikleri de öğrenmekte fayda var. Kumaşın düzü, kumaşın tersi. Gördüğünüz gibi dikişimiz üstte kaldı. Şimdi ne yapacak burada? Biraz daha 1,5'a yakın da dikebiliriz. Hani spor dikiş yapacağımız için bunu böyle katlayıp buradan terleyebilirsiniz, iğneleyebilirsiniz. 1 milimden bir makine dikişi yapıyoruz. Burası da dikişimizin böyle gözüküyor. Şimdi biz bu dikişten vazgeçmiş olsak bile bu gönderimizde bu tekniği size öğretmiş oluyoruz aynı zamanda. Yapalım, bitmiş halinde paylaşırız. Ona göre karar veririz. Çok karar veririz dedim. Her karar veririz dediğimde kutuya 1 lira atsaydım şimdiye zengindik. Şimdi Esra Hanım ilk denemesi olduğu için şu spor dikişi çok şeyden yaptı. Ucundan yapmadı. 1 milimden yapmadı. Aslında şurada ikinci örnekteki gibi olacak. Netlemeye çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 3 tane olmayacak yani. 2 tane olacak. Daha kalın bir kumaş, daha kalın bir iple yapılıyor normalde. Yani iç dikişler normal 14 numara iğne ve normal 120 no bobinle yapılırken üstteki spor dikişler kot ipi dediğimiz iple yapılır ama şu an bizim elimizde olmadığı için bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi 2 omuz dikişiyle de size anlatalım. Bakın burası giysinin yüzü, düzü yani beyaz olduğu için hiç anlaşılmıyor ama düz. Düzünden dikeceğiz ilk önce bunu. 1,5 santimden birer makine çekip ütüleyecek şimdi. Tabii biz bir aşamayı burada unuttuk, atladık. Telalarımızı yapıştırmamız gerekiyor. Telalarımızı yapıştırdıktan sonra telasını neye göre ayarlıyoruz? Telamızın şekerli kısmı yapıştıracağımız yere doğru, yani şuradaki sert kısmı yapıştıracağımız yere doğru gelecek. Şimdi kumaş üzerinde ayarlıyor, nereden çıkıyor diye kalıpla bakacak. Tela yapıştırırken de düz boy ipine dikkat etmekte fayda var. Ütümüzü direkt asla telanın üzerine sürmüyoruz. Ütü kalitemizi bozar. Ütümüzü artık kullanılmaz hale getirir zaman içerisinde. Bunu yapıştırdıktan sonra kontrollerimizi yapıyoruz. Bakıyoruz ve her yeri yapışmış mı diye. Diğerine bir geçelim. Tekrar bunu bir kontrol edersin. En azından tela yerleştirmesini göstermiş oluruz. Kumaşımızın tersine telamızın şekerli yani şu tırtıklı olan, yapışkanları olan kısmını koyuyoruz. Elimizle düzeltiyoruz. İyice yerleştiriyoruz. Daha sonra parşömen kağıdını üzerine koyup güzelce buharını da kapatarak ütümüzün buhar vermeden en kızgın ayarda yapıştırıyoruz. 2 klapanın da telalarını yapıştırmış olduk. Şimdi
Omuz dikişlerini yüzü yüzüne gelecek şekilde yüzünden unutmayalım. Yani şuradan çizdim. Evet, nasıl gelecek şimdi? Bak karıştırıyor. Gördüğünüz gibi hep beraber karıştırmasını seyrediyoruz. Heh. Evet. Şu şekilde. Yüzü, hayır. Bir dakika burası yüzü. Evet. Evet, şöyle. Kumaşın yüzünden dikeceğiz. Ama kumaşın yüzünden. Şöyle Heh, o zaman heh. çizeyim şu şekilde. Yani sanki yanlış dikmişiz gibi bir görüntü. Anladınız mı? Tersinden dikiyoruz ya normalde. İkiye açıp ütülüyoruz. Şimdi yüzünden dikeceğiz. Çift katını birlikte ütüleyeceğiz. Payın birini incelteceğiz. Evet, şimdi diğer tarafını da yerleştirelim. Şöyle. Kumaşımızın yüzünden dikiyoruz. Her aşamasında spor dikişi tek tek göstermeyeceğim. Sadece omuz dikişinde ayrıntılı olarak göstereceğiz. Diğer yerlerinde spor dikişiyle ya da daha doğrusu İngiliz dikişiyle yapacağız. Şimdi ilk denemesi olacağı için de çizerek yapıyor. Tabii mıknatıslı siperlerle veya işte kenarına lastik geçirerek falan da rahatlıkla yapılıyor ama ben eski usul bir öğretmenim. Ben ölçünce rahat ediyorum. Evet, arka öne kapanacak. O yüzden ön parçadaki payı biraz daha ince yapabilirsin. Böyle 4 milim, 3 milim civarı inceltiyoruz payımızı. Şimdi ne yapacağız? Kestik. Ütüleyeceğiz. Ondan sonra kıvırıp kıvırma payına kadar daha sonra buradan tekrar dibinden dikişi çekeceğiz. Evet. İlk deneme için fena değil gibi ama burada kumaş kalınlaştığı için dikiş adımını biraz yükseltmek gerekiyor. 3,5-4'e getirmek gerekiyor. Şu olmamış halini bir gösterelim, bir de olmuş halini diğer omuzda size gösterelim. Yani şuradaki gibi olması gerekiyor aslında. İlk dikişin günahı olmaz derler. Diğer tarafını yapalım şimdi. Bu da olmuş hali diyelim. Şimdi biz bu omuzları yaptık. 2 omuzu yaptık. Şimdi ne yapacağız? Ya yakayı çalışacağız ya kolları takacağız. Ne yapacağız? Cepleri önce. Cepleri yapalım. Tamam, cepleri de püsküllü müsküllü yapmayı tasarlıyoruz. Bakalım onları bir yapalım şimdi. Ceplerimizi de spor dikişte diktik. Şimdi bu ucunu biz böyle Chanel püskülü gibi püskülleyeceğiz. Şuradan bir makine dikişi olacak. Cebi yerleştirmeden önce makineyi çekersek daha iyi olur. Bir dahakine öyle yapalım. Buralarını da püskülleyelim. Püsküllerimiz de tamam. Nasıl yaptık püskülü? Şuradan bir sıra veya 2 sıra makine dikişi dikiyorsunuz. İp çeke çeke şu şekilde iplerini söke söke böyle bir püskül elde ediyorsunuz. Tam dikişe kadar girmenize gerek yok. Çünkü tamamen söküldüğü zaman bir işe yaramaz. Kendi kendine zaten o yıkandıkça, giyildikçe kendi doğal püskülünü alacaktır. Şimdi de yakamızı hazırlıyoruz. Yakamızın bir katına tele yapıştıracağız. Yapıştırdık mı? Göremedim. Tamam. Bir de alt yakamız var mıydı? Bunda yoktu. Modeller o kadar çok birbirine karışıyor ki atölyemde bazen hatırlayamıyorum. Araya da günler giriyor tabii ki. Hocam bir parçası daha var ama ben onu... Alt yakamı. Tamam, bulalım. Yakamızın telasını yapıştırdık. Şimdi biraz yarım santim yukarıdan yapmamız gerekiyor. Yani dikiş paylarına telanın girmemesi gerekiyor ama biz bu kalıbı daha önce yapmıştık ve yaka biraz bize geniş gelmişti. Gene aynı kızımıza yapmıştık. O yüzden telayı yapıştırdıktan sonra aklımıza geldi ve yakayı küçülttük. Şimdi yakayı nasıl yapacağız? Bize Esra Hanım anlatsın. Evet, üst üste getireceğiz. Yüzü yüzüne bakacak. Yüzü yüzüne bakacak. O yüzden şöyle olacak aslında. Evet. Sonrasında Şimdi şuralarda köşeleri çok düzgün dönerek, şuralarda makinenin iğnesini batırıp döndürerek üst yakayı bir dikeceğiz. Çıtlatıp çevireceğiz. Hadi bakalım. Yakamızın makinesi çekildi. Şimdi çıtlatmalarını yapıyor. Çevirip üzerinden bir spor dikiş gidilecek şimdi. Niye çıtlatma yapıyoruz? İçinde pay kalınlık yapmasın diye, köşeleri düzgün dönsün diye. Bunlara çıtlatma denir, bunlara da uçurma denir hanımlar. Evet, yaka pervazını klapaya yerleştiriyoruz şimdi. Dikilip ütülenecek. Ondan sonra araya yakamız yerleşecek, çevrilecek ve pratik bir yaka dikimi yapacağız. Pervazı klapaya dikmek her zaman işimizi daha pratik yapıyor. Özellikle spor giyimlerde
Bazen manto kaban dikiminde, astarlı dikimlerde falan pervazı baştan dikmeye de biliyoruz, dikebiliyoruz. Yani biz yüreğimizin götürdüğü yere gidiyoruz. Daha doğrusu kumaşımızın bizi, modelimizin bizi götürdüğü yere gidiyoruz hanımlar. Bunda önce klapayla pervazı birleştiriyoruz. Şimdi klapamız dikildi. Yakamız dikildi. Yakamızın telalı kısmı, bedenimizde telasız kısmı bize doğru bakacak şekilde ortasını buluyorum. Bir tane iğne takıyorum. Bu iğnenin aynısını da arka ortasına getiriyorum. Buraya takıyorum. Tamam mı? Taktım. Tekrar gösteriyorum. Kumaşın düzündeyiz şu an. Klapamız da bu şekilde dikildi. Telalı kısmı ve yaka ortasıyla arka ortasını denk getirip kumaşımı şu şekilde iğneliyorum. Bu tarafa doğru da iğneleyeceğim. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şurada bir işaretimiz vardı. Esra Hanım, onu bana gösterebilir misin? Neredeydi? Ha, şurada. Tamam. Şurası. Alayım, bir iğne takayım. Şuraya da bir iğne takacağız. Şuradan. Kabaran telalarımızı tekrar bir yerleştirmekte fayda var aslında. Bunu da şuraya getireceğiz, iğneleyeceğiz. Şöyle. Şimdi artık üçünü birlikte yapabilirim. Ortalarını koydum. Bakın 3 katı yapıyorum şu an. Şimdi eskiden biz klasik giyimcilerde şurasını aslında böyle açık yapardık. Yani 2 tane yöntemi var. Ben şu an eski yönteme göre göstermeye gene başladım. Klasik öğretmenden olduğum için. Yeni nesil ve şimdi son hazır giyimde falan bunu bu şekilde yapıyorlar. Biz de öyle yapalım. Şöyle denk getiriyorum. Normalde açarak 2 farklı şekilde yerleştiriliyordu. Az önce koyduğum gibi açık halde de koyabilirsiniz. Kapalı halde de koyabilirsiniz. Şöyle döndürüyorum şimdi klapamı. Pervazla birlikte. Bunu da buraya yerleştireceğim. Şu dikişi ikiye açarak. Yani hepsini bir makine çekmiş olacağız. Şöyle. Alayım mı iğne? Pardon. Şimdi Hanife Hanım'la diktik. Biz bu aynı kalıptan, onu da söyleyeyim. İnce bir kumaştı. Genç kız gömleği yaptık. İnce çizgili bir kumaştı. Onda açık yaptım. Bluz olduğu için, spor bir giyim olmadığı için. İkisi de doğru, ikisi de teknik açıdan önemlidir. Bunu da böyle yapıyoruz. Çünkü bunda bu kadar çok şey gerekmiyor. Şuraya bir makine çekeceğiz. Makineyi çektikten sonra çıtlatmalarımızı yapıp yakamızı çevireceğiz. Tamam. Bunu kastettim. Bakın bu az önceki kalıpla aynı kalıp, kumaş farklılığı var arada sadece. Şu an yarım henüz bitmiş değil ama burada da yakayı açarak yaptık ve tutturduk. Açık haldeydi. Kotta da kapalı halde yaptık. Mankenimizde şu an yakamızda aynı yaka. Bu da çok güzel oldu ama biz bunun maalesef dikim aşamalarını paylaşamadık. Vaktimiz olmadı. Şimdi çıt çıtlarını yapacağız. Çıt çıtlardan sonra sizinle şöyle bir paylaşacağız inşallah. Kalıp aynı kalıp. Ütüsüz haliyle şöyle bir gösterelim. Çıtlattı, yani diktikten sonra çıtlatmalarını yaptı. Çevirdi. Yakamız şu şekilde gözükecek. Düzeltelim oraya, evet. Şimdi spor dikişleriyle bitireceğiz. Sizinle yeniden paylaşacağız. Ütülerimizi yapıyoruz. İşaretlerimizi kaydırmıyoruz. Ütüledikten sonra spor dikiş, çıt çıtlar derken çıt çıtları belki en sona bırakırız. Sonra kolları molları takarız. Her seferinde farklı bir yöntemle çalıştığımız olmuyor değil yani. Şimdi şu aşamadayız. Yakamız, spor dikişlerimiz bitti. Çıt çıtlanacak buralar. Buraya da düz bir makine çekecek. Şimdi Esra Hanım iplerini çeke çeke burasını püskülleyecek. Ne yapacağız şimdi? Kol takacağız. Koldaki kol takma işaretimiz, kol ortası işaretlerimiz okey mi?
Evet hocam. Tamam. Şimdi gene kumaşın yüzüne doğru yerleştireceksin. Unutmuyorsun çünkü evet. Fransız dikişi değil, kapalı baskı. Videonun başında sürekli Fransız dikişi, İngiliz dikişi deyip durmuşum ama hanımlar değil yani. Kapalı baskıyla yapacağız. Şimdi ilk önce kol ortasını iğneleyelim. Kol ortasını kol ortasına denk getirelim. Sonra ön koldaki çıtı ön kola denk getirelim, yerleştirelim. İğneliyoruz. İğneledikten sonra gene makine, gene pay inceltme, gene beden kola yatacak şekilde kapatacağız. Paylarımız inceliyor. Tekrar baştan sona anlatmak istemedim. Aynı mantıkla yapıyoruz. Bu tarafını da şöyle iğneledi. Yani makinesi çekildiği zaman böyle düzgün bir görüntümüz olacak. Şimdi de kol altlarını birleştiriyoruz. Kol altı kol altına denk gelecek şekilde dikilecek. Aslında kol ağzına da püskül yapılabilir bunun. Ha, yapıyorum bakın. Yapıyorsun ha. Bak benden önce. Aa, harika. Çok güzel. Etek ucu da öyle olacak. Zaten sonra çıt çıtlarımızı basacağız. Ve bitecek inşallah. Zeynep'in üzerinde de göreceğiz tabi. Deneme yapıyoruz. Kumaşla nasıl olacak, nasıl gidecek bilmiyoruz. Çeviriyoruz. Baktık ki gayet güzel bir şey oldu, basma oldu. Tamam. Şöyle. Çıt çıtlarımızı bastık ama basarken yoğunluktan şey yapamadık. Tek tek çekemedik. Gayet memnunuz dediğimiz gibi. Şimdi kol alt dikişleri, püskülleri, şunları bunları derken bitti bitecek. Eli kulağında ceketimizin çok güzel ve şık bir ceket olacak. Diktikten sonra şöyle bir çevirip gene bir genel kontrolümüzü yapalım. Evet, şöyle şimdi kontrollerini yapıyoruz. Manken üzerine de giydirdik. Masa üzerine de yapacağız. Eksik giydik bir yerimiz var mı? Yamuk bir yerimiz var mı? Onlara bakacağız. Dikişlerimiz gayet güzel oldu. Ceketimiz de gayet güzel olacak inşallah. Şu an bir şey gözükmüyor değil mi? Herhangi bir hata. Yan taraftaki spor dikişleri yapacağız şimdi. Tamam. Bir de arkasını çevirebilir miyiz sana zahmet? Evet, çok güzel oldu. Kumaşımız da çok uygundu bu modele. Etek uçları püsküllenmesi akşam dizi izlerken. İnşallah. Son işlemlerimiz yapılıyor artık. Esra Hanım bunu terleye yaptı. O yüzden de işi çok düzgün gitti. Hadi bakalım, şimdi artık bundan sonrası da bitmiş halini paylaşmak üzere. Videomu kapatacağım. Birazdan görüşürüz. Evet, tam yeri gelmişken göstereyim. Aynı kalıpla çalıştığımız bu gömlek elbisemiz var. Bunun işlem basamaklarını paylaşamadık maalesef. Kurslarımızın yoğunluğundan dolayı falan ama çok güzel bir gömlek elbise oldu. Hem kot ceket yaptık hem gömlek yaptık. Bu uzun hali, kot ceketi de biliyorsunuz. Kalıbı yeniden hatırlatıyorum. Kalıbımız buydu. 3 ayrı boyu vardı. Biz şimdi bunu çalıştık. Bir de bunu çalışmış olduk. Hemen hemen işlem basamakları ayrı. Aradaki farkları videonun belli yerlerinde zaten size söyledim. Bu dergi çok güzel bir dergi. Biz neredeyse her kalıbını diktik diyebilirim. Bunu zaten defalarca diktik. Çok da memnun kaldık. Bundan bilginiz olsun. Evet, eli yüzü düzeldi denir ya. Eli yüzü düzeldi. Eli yüzü meydana çıktı ceketimizin. Şu şekilde de göstereyim. Son notlarımı da eklemiş olduğum videoya. Kusura bakmayın, bitirdik deyip devam ediyorum çekmeye ama şu halinde görün istedim. Ceketimiz bitti. Etek ucunda da püsküllerimiz var. Kol ağzında da püsküllerimiz var. Bitmiş ütüsü ve son kontrolleri yapılacak şimdi bunun. Mankenimiz bu şekilde. 34 beden miydi? 36 beden miydi? Videonun başına şu an hatırlamıyorum. Araya gün girdiği için ama şimdi de kızımızın üzerinde görelim. Bu arada yetiştiremiyoruz ama biz bu ceketin pantolonunu da şu an belli lastikli dikiyoruz. Pantolon videosu çok paylaştığımız için bunun işlem basamaklarını paylaşmıyorum ama şunu söyleyeceğim. Takım olarak da sizinle paylaşacağız tabii. Şuralarda lekelerimiz var. Kumaşın başında da söylemiştik ceketi keserken. Biz oralara farklı bir şey yapacağız. Onu da gösteririz paylaşırken. Evet, ceketimizin bitmiş halini ve güzel kızımızın üzerine şöyle bir gösterelim. Gayet güzel oldu. Şimdi pantolonu da dikiyoruz. Çok şık oldu. 36 bedenmiş. Evet, öyle hatırlıyorum. Evet, annesi de giydi. Şu an anne kız kombini yaparız belki. Gayet şık oldu.
Emeğiniz için çok teşekkür ederim Esra Hanım. Şimdi de anne kızımızı böyle görüyoruz. Çok güzel oldu, çok şık oldu. Benim başım kel değil, ben de giyeceğim. Ben de giydim 40 beden olarak gördüğünüz gibi. Zeynep'le ikimizin arasındaki farkı görüp ama ceketin ne kadar rahat bir ceket olduğunu şöyle göstermek istiyorum. Hangimize daha çok yakıştı diye de sormak istiyorum. Görüşmek üzere. Hamarat anne kızının alt pantolonunu da yetiştirdi. Hemen bunu da ekleyelim. 10 liralık bir kumaşla, pardon, yani 5 lira alt 5 lira üstlük bir kumaşla 10 liraya bu takımı biz mal etmiş olduk. Çıt çıtlarımıza 5 lira tutsa ki tutmuyor toplu aldığımız için, size 1000 liralık bir takımı 10 liraya 15 liraya mal ettiğimizi gururla sunuyoruz. Zeynep'i biz birkaç gün misafir ettik atölyemizde, bize de çok yardım oldu ve dikişle tanıştı aslında. Ellerinize emeğinize sağlık. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.